what we've been through. Just forever. 5. sezon 8 bölümden oluşacak ve ilk 4 bölüm 26 Kasım Çarşamba, 5, 6 ve 7. bölümler 27 Aralık Perşembe, 8. final bölümü ise 31 Aralık Çarşamba günü yayınlanacak. Hawkins kasabasında fırtına öncesi bir sessizlik var. Stranger Things serüveni bizi son bir kez daha 1980'lerin karanlığına çağırıyor. Bu küçük kasabada başlayan büyük bir hikayenin finaline doğru son yolculuğumuz. Her şey geçmişte açılan bir kapıyla başlamıştı ve o kapı şimdi ardına dek açık. Kader ağlarını örmeye devam ediyor. Son bir savaşa hazırlanırken nostalji ve merak iç içe geçmiş durumda. Tarih 15 Temmuz 2016. Netflix'e Stranger Things'in ilk sezonu yayınlandığında dünya ilk kez Hawkins kasabasının gizemleriyle tanıştı. O günlerde ekranlarda beliren genç oyuncular gerçekten de gençtiler. Eleven'ı canlandıran Millie Bobby Brown sadece 12 yaşındaydı. Arkadaş grubunun lideri Mike rolünde ise Finn Wolfhard 13 yaşındaydı. Kayıp çocuk Will'i oynayan Noah Schnapp ise daha 11'indeydi. Aradan geçen yıllarda hem Hawkins'te hem de gerçek hayatta çok şey değişti. 9 yılda bu çocuklar büyüyüp birer genç yetişkin oldular. Biz de onları büyürken izledik, maceralarıyla birlikte serpildik. Dizinin başlangıcında 1983 yılının Kasım'ında küçük Will Bryce'ın ortadan kayboluşu ile başka bir boyuta, Upside Down denilen karanlık diyara açılan kapılar aralandı. O kapıdan sızan dehşet Hawkins'in sakinlerini ve bizi izleyicileri esir aldı. Şimdi ise sezon finaline girerken hikaye yeniden başladığı yere dönüyor. İlk sezonun o karanlık kapısı, yani Will'in kaybolduğu gece adeta geçmişten bir hayalet gibi yeniden gündemde. Fragmanda da değinildiği üzere Will'in ortadan kayboluşunun yıl dönümü yaklaşırken karakterlerimizin içini tanıdık bir huzursuzluk kaplıyor. 8 yıl önce ortadan kaybolan çocuk bugün hala hikayenin duygusal kalbi olmaya devam ediyor. Geçmiş hesaplarını kapatmadan geleceğe huzurla bakmak mümkün değil. Stranger Things 5 işte tam bu yüzden geçmişle hesaplaşmanın sezonu olacak gibi. Final sezonu bizi zaman içinde ileriye 1987 sonbaharına götürüyor. Yani bir önceki sezonun 1986 baharının yaklaşık 1,5 yıl sonrasındayız. Bu zaman atlaması karakterlerin de psikolojik olarak büyüdüğü ve değiştiği bir döneme işaret ediyor. Artık ergenlikten genç yetişkinliğe adım atan kahramanlarımız sadece doğaüstü canavarlarla değil, kendi iç dünyalarıyla da mücadele ediyor olacaklar. Hafıza bu sezonun kilit motiflerinden biri. Fragmanda ekibimizin hala geçmişin travmalarıyla boğuştuğunu görüyoruz. Örneğin Dustin geçen sezon kaybettiğimiz Eddie Munson'ın yasını hala tutuyor. Eddie'nin ölümünden sonra bile kasaba halkının onu şeytanlaştırması Dustin'i kahrediyor. Bu detay hafızanın ve toplam belleğin gücünü vurguluyor. Ölenler gitse de anıları için verilen mücadele hala sürüyor. Yani fragmanda beliren duygusal anlardan birinde Jonathan ve Nancy'nin gözyaşları içinde sarılırken Steve'in Mike'ı kucakladığını görüyoruz. Sanki son bir veda, sanki vedalaşmayı öğreniyorlar. Her biri yaşadıkları onca kaybın ve fedakarlığın yüküyle yüzleşiyor. İzleyici olarak biz de ilk sezondan bu yana sevdiğimiz karakterlerin nedenle değiştiğini hatırlıyoruz. Zaman herkesi değiştirdiği gibi onları da değiştirdi. Mekan ise artık eskisi gibi güvende değil. Hawkins kasabasının kendisi Upside Down ile gerçek dünya arasında savaşın cephesine dönmüş durumda. 4. sezon finalinde açılan yarıklar Hawkins'i kelimenin tam anlamıyla ikiye bölmüştü. Şimdi kasabanın üstünde kırmızı fırtınalar, çatlaklardan sızan sarmaşıklar ve ufukta beliren kül bulutları var. Fragman Hawkins'in askeri abluka altında olduğunu gösteriyor. Ordu kasabayı karantina altına almış ve her yeri kontrol ediyor. Mekan değişti. Bir zamanlar çocukların DNR'da oynayıp süslü çikolatalar yediği o sakin Orta Amerika kasabası şimdi neredeyse bir savaş bölgesi. Bu fiziksel değişim psikolojik atmosferi de ağırlaştırıyor. Ev dediğimiz yer artık ev değil. Upside Down neredeyse gerçek dünyanın üstüne çökmüş durumda. Will Byers, onun yaşadığı travmalarla başladık bu hikayeye. Şimdi yine Will'in iç dünyası etrafında dönüyoruz. Will 1. sezonda o karanlık diyarda tek başına verdiği yaşam mücadelesinden beri tam anlamıyla hiç özgür kalamadı. Vecna ve Mind Flayer gibi yaratıkların gölgesi en çok onun üzerine düştü. Fragmanda Will'in gözlerindeki o eski korkuyu yeniden görüyoruz. Sanki içini kemiren bir huzursuzluk yaklaşan felaketi herkesten önce hissediyor. Nitekim resmi özete göre de Will'in kayboluş yıl dönümü yaklaşırken içlerine çöken o ağır ve tanıdık korku geri dönüyor. Bu da gösteriyor ki Will'in ilk sezondan miras kalan travması finalde kritik bir rol oynayacak. Belki de Will, Vecna'nın zihnini hissedebilen bir madendeki kanarya misali yaklaşan tehlikeyi kalbinin derinliklerinde çınlayan bir alarm gibi taşıyor. Öte yandan Upside Down artık bambaşka bir yüzle karşımızda. İlk sezonda sadece duvarların ötesinde ışıkların titremesinde hissettiğimiz o karanlık dünya şimdi tüm dehşetiyle Hawkins'in sokaklarına inmiş halde. 4. sezonun sonunda Vecna'nın planı başarıya ulaştı ve iki dünya arasındaki bariyer yıkıldı.
Demogorgonlar ortada cirit atıyor. Gökyüzü kızıl bir yarıkla yarılmış gibi ve kasaba Upside Down'un istilası altında. Fragmanda askeri birliklerin Hawkins'e konuşlandığını, hükümetin olan biteni kontrol almaya çalıştığını izliyoruz. Hatta resmi açıklamaya göre de hükümet Eleven'ı bir tehdit unsuru görerek peşine düşmüş ve onu tekrardan saklanmaya zorlamış durumda. Düşünün, bir zamanlar laboratuvarlarından kaçıp Mike'ların bodrumuna sığınan o küçük kız şimdi koskoca ordu tarafından av olarak görülüyor. Upside Down'un, yani ters düz dünyanın yeni yüzü yalnızca canavarlar değil, insanlığın korku ve panik halinde, içinde verdiği yanlış tepkilerde diyebiliriz. Kaosun ortasında Hawkins halkı kime güveneceğini şaşırmış halde. Bu da final sezonunda karanlık bir toplum portresi katacak gibi duruyor. 4. sezonda canımızı dişimize takıp savaştığımız Vecna en son ağır yaralı halde kayıplara karışmıştı. Vücudu alevler ve kurşunlarla balkondan düştükten sonra ortada sadece boş bir zemin kalmış, Vecna'nın cesedi asla bulunamamıştı. Peki gerçekten de yenildi mi? Fragmanda ve tanıtımlarda açık görülüyor ki kahramanlarımızın birinci önceliği Vecna'yı bulup yok etmek. 1987 sonbaharında Hawkins Vecna'yı bulup öldürmek misyonuyla tek yürek olmuş durumda. Ancak Vecna ortada yok. İzini kaybettirdi deniyor. Yani kötülüğün vücut bulmuş hali bir gölge gibi arkada planlar yaparak saklanıyor olabilir. Bu belirsizlik karakterlerimizin aklını kemiren en büyük soru. Vecna gerçekten geri döndü mü? Yoksa geçmişin hayaletleri mi onlarla oynuyor? Fragmanda Hopper'ın Eleven'a dönüp son bir kez daha savaşmalısın dediğini ve ardından kararlı bir sesle hadi bitirelim bu işi diye eklediğini görüyoruz. Bu Vecna tehdidinin hala ne kadar gerçek olduğunu kanıtlar nitelikte. Vecna belki de perdede görünmüyor ama etkisi her yerde hissediliyor. Max hala komada ve bedeni olmasa bile zihni bir esaret altında denebilir. Onun komada oluşu Vecna lanetinin tamamen kırılmadığının bir sembolü adeta. Lucas'ın kız kardeşi Erica bile okul sırlarını bırakıp savaşmaya katılıyor. Gençlerimiz kollarına bandalarını bağlayıp molotof kokteyllerini hazırlarken aslında hepsi akıllarında şu soruyla boğuşuyor. Vecna'yı gerçekten yenebilecek miyiz? Yoksa bu şeytan zihin oyunlarıyla bizi gerçekten içten mi çökertecek? Belki de en korkutucu ihtimal Vecna'nın fiziksel olarak geri dönmesinden ziyade karakterlerimizin zihinlerinde yarattığı yaraları hortlatması. Will'in tüyleri diken diken eden hissiyatı, Max'in bilinçaltında hapsolmuş olması ve ekibin geri kalanının kabuslarla boğuşması. Tüm bunlar Vecna'nın sadece bir fiziksel düşman olmadığını, aynı zamanda psikolojik bir tehdit olduğunu da gösteriyor. Elbette Stranger Things'in geleneği bizi nihai yüzleşmenin kaçınılmaz olduğunu öğretti. Fragmanın finalinde yanan Upside Down'a bakıp Mike'ın yakıp kül edeceğiz mi halindeki kararlılığını duyarken anlıyoruz ki ister gerçek ister hayal olsun Vecna adı verilen dehşetle hesaplaşma vakti geldi de çattı. Büyük finale sadece birkaç adım kaldı. Netflix duyurusuna göre Stranger Things 5 8 bölüm halinde 3 parçada yayınlanacak. 26 Kasım 2025'te 1. cilt, yani 4 bölüm, 25 Aralık'ta 2. cilt yani 3 bölüm ve yılbaşı gecesi 31 Aralık'ta görkemli bir final bölümüyle bizi ekranlara bağlayacak. Yani bizi tam anlamıyla bir yıl sonu vedası bekliyor. Peki bu veda nasıl olacak? Fragman ve resmi bilgiler final sezonun duygusal açıdan en yoğun sezon olacağını işaret ediyor. Hatta dizinin yaratıcıları Duffer kardeşler 5. sezonun her bir bölümünün dev birer blockbuster filmi gibi tasarlandığını ve aynı zamanda serinin en kişisel hikayesi olacağını söylemişler. Hem görsel açıdan epik bir şölen hem de karakterlerin ruhuna odaklanan tam bir drama bizi bekliyor. Final bölümünün adının ise The Right Side Up, yani Türkçesiyle Doğru Düz Dünya ya da tersinin düzü olacağı açıklandı. Bu detay ilk sezon finalinin adı olan The Upside Down'a bir ayna tutuyor. Hikaye tam da başladığı noktaya belki de dünyanın tekrar normal haline dönmesine atıf yaparak kapanacak. Full Circle dedikleri şey de bu olsa gerek. İlk sezonda alt üst olan düzen son sezonda belki de gerçek aslına dönecek. Ancak sonsuza açılan bir veda ifadesi aklımızın bir köşesinde beliriyor. Çünkü böylesine sevilen ve geniş bir evrene sahip bir hikayenin tamamen sona ermesi mümkün mü? Belki de final her sorunu çözmek yerine geleceğe küçük bir aralık bırakacak. Sonsuzluğa açılan bir kapı gibi. Hatırlayalım, yapımcılar şimdiden animasyon ve spin-off projelerine ve farklı yan hikayeleri yeşil ışık yaktılar. Bu da Stranger Things evreninin ana seri bitse bile yaşamaya devam edeceğini işaret ediyor. Yani Hawkins'e veda ederken belki de 1980'lerin o büyülü gerilimli atmosferine bambaşka yollarla yeniden döneceğiz. Ama öncelikle elimizdeki macerayı hakkıyla tamamlamak lazım. Sonuçta bu fragman bizlere hem büyük bir aksiyon finalinin ipuçlarını veriyor hem de duygusal bir vedaya hazırlığımızı yapmamız gerektiği için göz kırpıyor. Max'in akıbeti belirsiz. Will'in içindeki fırtına dinmiş değil. Eleven hayatının en büyük sınavına hazırlanıyor. Hawkins'in semalarında dolaşan kızıl yıldırımlar bize şunu fısıldıyor. Her savaş buraya kadardı. Şimdiye dek kazandığınız veya kaybettiğiniz her şey
son bir sınav için sizi hazırladı. Vecna'nın gölgesi hala üstümüzde ama umut da öyle. Belki bu final sonsuzluğa açılan bir veda olacak. Bitmeyecek dostlukların, unutulmaz anların vedası. 2016'dan bu yana bizimle olan bu hikaye kalbimizde yaşamaya hep devam edecek. Evet, vizyondayız. Perdede bu ay köşemizde hep birlikte Hawkins'e son kez bakıyoruz. Ve bu son maceraya hazır olun.